içerdiği nefret söylemi çok güçlüydü. Bu kadar ötekileştirildikçe Suriyelilerdeki tepkisellik artabilirdi. Burada vurgulamam gereken şey şu, pozitif algı çok zayıftı. Suriyeliler geldi, bizim öğrencilerimizin bölümlerini aldı. Olumsuz bir propagandanın pek çok kesim tarafından yürütülmüş olması. Bir ötekileştirme kavramını böyle içselleştirebilse birisi, onun gerisi zaten gelir. Şöyle bir algı var herkeste. Suriyeliler dil öğrenmek istemiyor. Benim hakkım olanı onlara veriyorlar. Batı Avrupa'nın göçmen politikası bizim uygulayabileceğimiz bir göçmen politikası değildir. Çünkü onların göçmen politikaları asimile etme üzerine kuruludur. Nefret söyleme dediğiniz şey bir toplumu yok etme potansiyeline sahiptir. Biz bir BÜSAM'a proje yürüttük. Yürütücüsü Doçent Doktor Faruk Karaslan. Ben ve Oltan Evcimen bir arada yürüttük bir projeyi. Bunu da söylemek isterim. Merhaba Yonca Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kayseri'de Suriyeli göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili 2 adet rapor yayınlayan bir ekipte bulundunuz. Bu raporlar oldukça kapsamlı raporlar. Biri nitel ve biri nice olmak üzere. Hem sorunları hem de belli başlı çözümleri de öneren bir rapor. Bu raporlara geçmeden önce Kayseri özelinde bir şeyler sormak istiyorum. Kayseri nasıl bir toplumsal yapıya sahiptir? Yani mikro düzeyde nasıl kültürel kodları vardır? Kısaca bahsedebilir misiniz bunlar hakkında? Ya Kayseri gerçekten çok özgün bir yer. 2005'ten beri ben Kayseri'deyim. Şöyle söyleyeyim, oldukça modern bir şehirden bahsediyoruz Kayseri dediğimizde. Mesela herkes şaşırır, hani geleneksel vesaire diye bakarız ama Kayseri hakikaten modern bir şehirdir, rahat bir şehirdir ve şöyle bir durum yoktur. Yani hani bireysellik bayağı güçlüdür Kayseri'de. Fakat aynı zamanda geleneklere bağlılık da sürüyor. Yani ikisini bir arada yürütebilen bir şehir ve hayranlık duymamak da elde değil Kayseri'ye. Kendi içine kendine özgü sosyalleşme süreci var Kayseri'nin. Genelde evlerde sosyalleşiliyor. Akrabalarla ilişkiler halen güçlü bir şekilde devam eder. Ama aynı zamanda bireysel yaşantınızı da çok rahat bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Yani gelenekle modern hayatın birbiriyle iç içe geçtiği bir şehirden bahsediyoruz. Ama orijinalliği şu, aslında 3 ana tabakadan bahsedebiliriz Kayseri dediğimizde. Biri yerliler dediğimiz gerçekten şehirliler, yıllardır şehirde olanlar diyelim. Bir diğeri avşarlar, bir diğeri Çerkezler, bir de köylüler olarak ifade ederiz ama bu sadece Kayseri merkezinde olmayan kişiler için söylenir. Birbirinden farklı kültürel kesimler var ama aynı zamanda işte dünya görüşü bağlamında baktığınızda ise böyle hani görece homojen de bir yapıdan bahsedebiliriz. Yani aslında birbiriyle zıtmış gibi görünen şeyleri çok rahat sentezlemiş bir şehirden bahsediyoruz. Yani hani tarihi de çok ilginçtir Kayseri'nin. Tarım imkanınız yok. Anadolu'nun ortasındasınız. Neredeyse sermaye sağlayabileceğiniz hiçbir yer yok. Ama o ticaret kültürü dediğiniz şey yüzyıllardır gelen bir şey var ya, onun üzerinden hani kendi şehirlerine olan bağlılıklarıyla da işte Anadolu kaplanları arasında sayabildiğimiz bir şehirden bahsediyoruz ve çok fazla göç alıyor. Çevre illerden de göç alıyor Kayseri ve onlar da kendi içlerinde yine bütünleşebiliyorlar ama farklılıklarını da koruyabiliyorlar bir taraftan. Çok fazla göç alan bir şehir olduğunu söylediniz. Bu anlamda Kayserililer misafirperverler midir? Gelen insanlara, göç eden insanlara karşı tavırları nasıldır? Yani evet, kesinlikle şey yoktur. Yani hani bir şöyle söyleyeyim, aşırı bir yakınlık göremezsiniz. Siz dışarıdan olarak değerlendirilirsiniz. Ama aynı bir taraftan da ne yapılmazsınız? Ötekileştirilmezsiniz. Yani orada varsınızdır, sizi kabul ederler. Bir sıkıntı yaşamazsınız, dışlanmış hissetmezsiniz çok fazla kendinizi. Ama bir taraftan da kendi içlerine yine de almazlar çünkü kapalı bir yapıları vardır. O yüzden de bence hani Kayserililerin göçmenlerle olan şeyi komşuluk ilişkileri zayıftır göç edenlerle. Ama onun dışında Kayseri'ye gelip yerleşen birisi işte bir ötekileştirmeyle
çok fazla karşılaşmaz. Yani Anadolu'dan işte Niğde'den, Mersin'den vesaire çok sayıda göç eden insan vardır Kayseri'ye. Ben de bir Aydınlı olarak öyle bir şey yaşamadım. Yani bu anlamda söylediğinizden beraber yaşama kültürü olan bir şehir olduğunu Çok çok güçlü, anlayabiliyoruz. çok güçlü. Beraber yaşama kültürü güçlü bir şehirden bahsediyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim, hani sonradan geldiniz ve durumunuz da kötüyse, yani farklı sebeplerle olabilir. Dezavantajlı bir gruba aitseniz Kayseri'nin hayırseverler anlamında da çok güçlü bir ağı vardır. O konuda da zorluk yaşamazsınız yani Kayseri'de yaşarken. Yani göçmenler anlamında bu böyle bir şehirde entegrasyon sağlanabilme ihtimali yüksek diyebiliriz ama Potansiyel yüksekti diyebilirim. evet. Bu bağlamda sorulara gelmek istiyorum. Yani mevcut durumda Kayseri özelinde olduğu için söylüyorum. Türkiye genelinde de genişletebiliriz bunu ama göçmenlere yöneltilen tepkileri, bu ırkçılığın toplumsal, ekonomik ve siyasi sebepleri sizce nelerdir? Böyle raporla da alakalı bunu özetleyebilirseniz. Yani şöyle ifade edebilirim. Hatta ilk Suriyelilerin göç etmeye başladığı dönemden itibaren de başlayabilirim. Şöyle, Kayseri'ye Suriyeliler ilk gelmeye başladıklarında gerçekten misafir olarak nitelendirildiler. Ve ben tanıdığım pek çok kişinin her türlü yardımda bulunup onların ayakta kalması için ellerinden geleni yaptığını biliyorum mesela. Ve hani dışarıdan baktığında böyle hani çok fazla memnun olmasa bile yüz yüze geldiğinde, bir araya geldiğinde onunla çok rahat ilişki kurabilen, yardım yapabilen, onunla birlikte işte ne bileyim çocuk, hatta sosyal mesafe bile çok azdı. Yani çocuklarının kendi çocuklarını Suriyeli çocuklarla birlikte arkadaş etmeleri yönünde teşvik ettiği dönemleri gördük biz Kayseri'de ilk başlangıçlarda. Ama şöyle bir şey, hazırlıksız bir durumdu. Yani çok yoğun bir göç aldı, çok hızlı bir şekilde göç aldı ve bu beraberinde ister istemez belli bir tepkiyi de getirdi. Fakat bu tepki demeyeyim yani hani böyle nasıl ifade edebilirim? Bir uzaklık gibi, bir mesafe gibi ifade edebilirim. Fakat bunun bugünlere gelmesindeki etkili olan faktör özellikle Suriyeli göçüyle ilişkili olarak olumsuz bir propagandanın pek çok kesim tarafından yürütülmüş olması. Yani buna sadece medyayla ifade etmeyebilirim. Şunu da söyleyebilirim, yani hani kamu çalışanlarında dahi bir ne vardı? Bir ötekileştirme süreci vardı. Bazı şeyler zor geldi. Kolay bir şey değil çünkü o derece hızlı bir göçü karşılayabilmek de çok kolay bir şey değil. Bazı şeyler zor geldi ve olumsuz bir propaganda gerek evlerin içinde, gerek iş yerlerinde, gerek medyada, sosyal medyada sürekli kendini tekrar etti ve yalanlar sürekli yeniden üretildi, yalan haberler. Nasıl anlatayım size? Ya bence burada özellikle belli alanlarda görece yüksek pozisyonlara sahip kişilerin de etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani şunu söylüyor mesela, işte biz diplomasız öğrenci aldık diyor. Ne zaman aldınız? Göç sürecin başlangıcında, işte savaşın en ağır olduğu dönemde ya da soykırımın en ağır olduğu dönemde mi bu? Yoksa hep mi aldınız? Ama öyle söylüyor ki sanki hep alınmış gibi. Bunu bilmeyen bir kişi, bu durumun farkında olmayan bir kişi bu soruya bu şekilde cevap vermiyor. Ben bunu sordum. Yok ya, ilk başlarda. Kaç kişi aldınız? İşte ne bileyim, işte 10-15 diyebilirim mesela. Peki neden aldınız? Çünkü çok hızlı bir şekilde kaçması gerekmişti. O yüzden mi? Yani zaten sınavları vermiş. Evet. Ama bunu soruları soracak ve cevabını istemeyecek bir kişi olduğunda tek kelimeyi, tek bir cümleyi ettiğinizde bu farkındalıkla ilişkili olan bir şey. Suriyeliler geldi, bizim öğrencilerimizin bölümlerini aldı, bizim öğrencilerimiz üniversiteye giremiyor ama onlar giriyor. Algıyı çok yoğun bir şekilde ne yaptık mesela? Besledik. Bu tarz problemler, bu tarz şeyleri destekleyecek gündelik hayatta çok fazla konuşma vesaire yürüdü. Ve bunu engelleyebilecek olan kişiler aslında bu alanda özellikle STK'lar ve kamu kurumlarında çalışan kişilerdi. Hatta biz özellikle raporda benim özellikle belirttiğim bir şey vardı. Kamu kurumlarında olan kişilerin farkında olmadan yaptıkları ötekileştirmeyi engelleyecek ve göçmenle empati kurmasını sağlayabilecek çeşitli programların geliştirilmesi. Çünkü gerçekten insanlar bunu Suriyelilerle birlikte yaşayamayacakları için değil. Anlatabildim mi? Farkında ötekileştirmeye meyilli oldukları için değil veya bunu bilerek yapmıyorlar. Ama farkında olmadan belli, özellikle işte medyada, sosyal medyada belirli provokatif süreçlerin, provokatif söylemlere zemin hazırlayacak bir şey oluştu.
Yani ötekileştirme ile ilgili yoğun bir şekilde. Bu bence Kayseri'deki en temel sorunlardan bir tanesiydi. Bu fikrin yayılmasında. Tabii burada algının oluşması çok önemli. Yani algı oluşum sürecinde maalesef bizler zayıf kaldık. Yeterince olaya müdahale edemedik. Yani hani tersine çevirme konusunda gücümüz yoktu. Nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Ama herkese bireysel olarak özenli olması gerektiği konusunda kamu kurumlarında ilk başta özellikle Suriyelilerle birlikte çalışma durumunda, işte okulda, iş ve işçi bulma kurumunda, organize sanayide vesaire hiç fark etmez. Hani yoğun bir göç alınıyor. Dolayısıyla ötekileştirme nedir? Göç süreci nedir? Yönelik belli kişilere, özellikle karar verici olan konumdaki kişilere bilgilerin verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Bu önemli bir problem. Tabii bir diğer önemli problem şuydu: barınma meselesi. Yani çok hızlı bir şekilde bir göç süreci var ve Suriyeliler geldiklerinde Kayseri'nin kenar mahalleleri diyebileceğimiz çeperlere, kiraların uygun olduğu, görece uygun olduğu yerlere doğru akın ettiler. Başlangıçta mesela şöyleydi: Kayserilerin büyük çoğunluğu Suriyelilere barınabilecekleri bir ev verebilmek için çaba gösteriyorlardı. Ama yıllar içerisinde süreç şuna döndü: oturmaya elverişli olmayan, kömürlük olarak inşa edilmiş ya da kullanılan, içinde bir lavabosu vesairesi olmayan mekanlar çok yüksek fiyatlarla Suriyelilere kiraya verilmeye başlandı. Bu fiyatlar yine dar gelirli olan ve yine çeperlerde yaşamak zorunda olanların da kiralarını ciddi şekilde yükseltti. Bu yaşanan bir gerçek. Bu da ister istemez bir tepki oluşturdu iktisadi bağlamda baktığınızda. Bir de şöyle bir algı oluştu ki çok sıkıntılı bir algı bence. Çok fazla Suriyeli geldi. Bu Suriyeliler tüketiyorlar. Onlar tükettikleri için özellikle 2020 sonrasında enflasyon artıyor gibi bir algı oluşturuldu. Ki böyle bir şey, yani hani görece iyi niyetlilerde de çok yoğun bir şekilde görüyorum ben. İşte talep çok fazla, o yüzden fiyatlar arttı. Yani ben iktisat sosyolojisi çalışıyorum ve şunu söyleyebilirim: Türkiye'deki enflasyonun işte ana sebebi nedir? Bir pandemi süreci, ardından gelen Ukrayna Savaşı ve onun ardından gelen deprem süreci. Ana sebep budur. Ama olması gerekenden çok daha yüksek bir enflasyonla karşılaştık. Çünkü piyasada fiyatlama davranışı ciddi şekilde bozuldu ve buna yönelik denetimler yeterli olmadı. Ve iş ahlakı ile ilgili ciddi problemlerimiz var. Yani bu bununla ilişkili olarak ortaya çıktı. Yani burada fiyatların yükselmesinde herhalde Suriyelilerin 4 milyon kişinin tükettiği gıda maddesinin, ki gıdada çok ciddi sorunlar yaşıyoruz, etkisi çok düşüktür diye, hani tabii araştırmaya muhtaçlar ama o derece etkili olduğunu ne yapmıyorum, zannetmiyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu: yani özellikle son 4-5 yılda bizim yaşadığımız iktisadi problemlerin, geçim sıkıntısında vesaire hedef bir şekilde Suriyeliler oldu. Ya yaşanan her sorunda bu şekilde oldu. İşte üniversite sınavını kazanamıyor. İşte neden? Suriyeliler var. Onlar sınavsız giriyor, biz giremiyoruz. Ondan sonra doktora gittim, işim görülmedi çünkü Suriyelileri önce aldılar, hiç alakası yok. Hangi problemle karşılaştıysa şunu söyledi: çünkü Suriyeliler var gibi bir alan oluştu. İşte o alanı kapatmakta biz ciddi şekilde zorlandık ve geç kaldık. Bence temel mesele bu. Yoksa Kayseri toplumu özelinde de Türkiye açısından da söyleyeyim. Yani Anadolu göçle oluşan, zaten yani hani göçmenlerle harmanlanmış bir coğrafyadan bahsediyoruz ve hakikaten birlikte yaşama kültürü muazzam bir coğrafyadayız. Yani muhteşem bir coğrafyadayız. Suriyeli göçü evet çok daha yoğundu, çok daha hızlıydı, problem alanları vardı. Ama bunu aşma konusunda çok daha dikkatli olabilmemiz gerekiyordu. Bir diğer mesele şu: benim gözlemlediğim, özellikle Kayseri açısından söylüyorum bunu. Kayseri iklimi dolayısıyla çok soğuk bir şehir. Genelde evlerde sosyalleşilen bir şehir. Ve Kayserililer açısından düşündüğümüzde, öğrencileri falan dışarıya da bıraktığımızda, genelde Kayseri'de hayat 8-8.30'dan sonra evlerde devam eder, sosyal hayat. Yani ya da yaşam evlerde devam eder. Suriyelilerin gelişiyle birlikte, özellikle Suriye'nin yoğun olduğu alanlarda bu değişti ister istemez. Çünkü Akdeniz ikliminden bahsediyoruz, sıcak havadan bahsediyoruz. Evlerde sosyalleşmeye alışkın olmayan insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar
Hayatları boyunca ben buna kolay uyum yani anlayabiliyorum. Neden? Çünkü Aydınlıyım, sıcak bir memleketten geldiğim için, ama Kayseri'nin bunu kavraması hiç de öyle kolay bir şey değil. Ve şöyle bir şey oluştu. Her gece saat işte 11-12'ye kadar her yerde Suriyeliler var. Bir, dışarıda yaşama kültürleri var bu insanların. İki, en önemlilerinden bir tanesi şu: oturdukları evlerde birkaç aile birden yaşıyorlar. Mahremiyet diye bir şey var. Ve onun içerisinde hep birlikte akşamları saat 8, işte akşam ezanından sonra evin içinde bir arada olabilme şansları görece düşük. Yani gerçekten düşük. Dolayısıyla sokaklarda Suriyelileri görmek sürekli olarak bu Kayserilerde bir şey oluşturdu, reaksiyon oluşturdu. Benim mesela o çalışmayı yaptığımız dönemde en çok gözlemlediğim şeylerden bir tanesi buydu. Bir diğer mesele şu: komşuluk ilişkilerinin çok desteklenmesi gerekiyordu. Komşuluk ilişkileri kurmakta zorlanıldı. Çünkü Suriyeliler, şöyle ifade edeyim, kimsenin anlamlandıramadığı şey bu: Suriyeliler bir soykırımdan döndüler. Aslında hiç kimse bunun farkında değildi. Yani bunun bir soykırım olduğunun farkında değildi. Ben mesela genelde derslerimde bir haftayı Suriyeliler meselesine ayırırım ve şunu söylerim: yani Ukrayna'ya bu kadar gördünüz değil mi? Oraya bir atıldıysa Suriyeli'ye 1000 atıldı. Bu bir gerçek, bomba, atılan bombadan bahsediyorum. Bu insanlar ister istemez ürkekler, korkuyorlar ve yeni bir şeyde iletişime de açık değiller. Kendi bir aradalıkları içerisinde var olabiliyorlar. Bu da dışarıdan görünür hale geliyor. Mesela ben şunu biliyorum, o çalışmayı yaptığımızda Eskişehir bağlarında makine mühendisi olan bir Suriyeli, dışarıdan gelen işte çamaşır makinesi, buzdolabı, işte televizyon vesaire gibi şeyleri tamir ederek geçimini sağlıyordu. Komşularıyla sıfır ilişkiden bahsediyoruz ailenin. Çünkü ürkekler. Bu ilişkiler kurulamayınca da bu ciddi bir etki doğurdu. Bir de şu var, hani gelenekler farklı, kültürel açıdan çok bir yakınlık var, amenna. Ama gündelik hayat pratikleri farklı, gelenekler farklı. Bu da ister istemez bir arada gidiş gelişleri ne yaptı? Azalttı. Aslında bunlar kanaat önderleri vasıtasıyla işte gidilip gelinerek vesaire değiştirilebilirdi. Çok zor bir süreçten bahsediyoruz. Ya ben gözlemlediğim bir olayı söyleyeyim. Oturmaya gittik. Orada bir kadın işte bu Suriyelilerde işte her şey şöyle böyle vesaire diye şikayet etmeye başladı. Yanında bir teyzem var, çok yakından tanıdığım. O da hiç sesini çıkarmadan onay verdi. Ama çıktığımızda Suriyeli komşunun halısını da şey yapmadım, çocuklar beraber oynayacaktı, ne yapsak diye sormaya başladı. Ya böyle bir dönem vardı. Bu dönem aşıldı. Kritik eşik aşıldı. Kayserili için dışarıya çıkıp sosyalleşmek, eğlenmek, işte ne bileyim 15-16 yaş grubu dışında, liseli öğrenciler dışında ya da üniversiteliler dışında haneler olarak işte ne bileyim bir parka gitmek vesaire genel bir rutin değildir. Anladım. Birbirlerine giderler, gelirler, evde ve bağda bir arada sosyal faaliyetlerini, sosyalleşme süreçlerini devam ettirirler. Söylediğiniz şeylerden de aslında beraber yaşama kültürünün hem yani Türkiye genelinde de hem Kayseri içinde çok alışık olduğumuz bir şey olduğunu görebiliyoruz. Yayınladığınız raporda da hani entegrasyonun artmasıyla göçmenlerin Kayseri'de kalma isteklerinin de arttığını görebiliyoruz. Yani bu anlamda aslında çalışmalar yapılsa ve bu anlamda adımlar atılsa bunlar aşılabilecek şeyler gibi duruyor. Yani ne kadar büyük dağlar olsalar da bu anlamda sağlık olarak, eğitim olarak, özellikle eğitim anlamında neler önerirsiniz entegrasyonun daha da geliştirilmesi için? Şunu söyleyebilirim. Özellikle okul yöneticilerin ve öğretmenlerin göçmen psikolojisi, ötekileştirme mekanizmaları, göçmen çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ciddi eğitimlerden geçmeleri gerekiyor ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerekiyor. Çünkü öğretmen bunun farkına bile varmadan, yani hiç farkına bile varmadan tek bir bakışıyla bile çocuğu ötekileştirebilir. Bunu bir kenara koyalım, yani Suriyelilerin eğitim süreci açısından. Ama bu aynı zamanda şuna da sebep oluyor. Yani Suriyeli ve Türk çocukların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocukların aynı sınıfta eğitim gördüğü yerde iki çocuk kesimi arasındaki mesafeyi de arttırıyor. Yani çatışma ihtimalini de arttırıyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Şimdi öğretmen dediğimizde biz kimden bahsediyoruz? Velilerle, ailelerle sürekli irtibat içinde olan birisinden bahsediyoruz. Ve Kayseri'de %90'ın çocuğu var. Yani hani önemli bir kesimin çocuğu var ve eğitim alıyor bu çocukları. Ve bu öğretmenlerle sürekli bir aradalar. Özellikle ilk öğretimde
Yok, sonrasında da bir aradalar. Dolayısıyla bu konudaki bilinçli öğretmenler velileriyle de meseleleri görüşüp bakış açısını dönüştürme potansiyeline sahipler. Ama onlar da tam bir farkındalık, meselenin ne olduğunu gözlemleyemedikleri için ya da farkına varmadıkları için, hatta bizzat kendileri iki kesimden de çocukları eğitmek zorunda olduğu için çok ciddi sorunlarla, iş yüküyle karşılaştıkları için bu süreci yönetmekte ne yapıyorlar? Zorlanıyorlar. Ama ben şunu söyleyebilirim, yani hani evet, öğretmenler için de gerçekten çok zor. Yani yabancı bir öğrenciyi, dil problemi olan bir öğrenciyi sınıfa entegre edebilmek gerçekten çok zor. Bu konuda o nedenle hani bu tarz yerlerde görev alan öğretmenlerin teşvik edilmesi gerekiyor. Bu konuda nasıl politikalar uygulanır, onu eğitim bilimcilerine sormak lazım. Bir diğer mesele şöyle bir algı var herkeste. Yani en eğitimlisinden en aşağı kadar. Suriyeliler dil öğrenmek istemiyor. Bize karışmak istemiyor şeklinde. Yeni bir dil öğrenmek belli bir yaştan sonra çok zordur. Ve biz şunu görüyoruz. Evet, belli bir yaşın sonrasında Suriyeliler dili ne yapamıyor? Öğrenemiyor, ama öğrenebilmeleri de çok zor zaten. Bu konuda çaba harcıyorlar mı? Kesinlikle harcıyorlar. Mesela Ersem'de, biz Erciyes Üniversitesi'nde veya herhangi bir kurs, farklı işte ne bileyim Kızılay vesaire kurs açıldığında biz şunu görüyoruz. Çok sayıda başvuru oluyor, geliyorlar ama zaman içerisinde çok zor bir süreç olduğu için, çok da kolay olmadığı için devam ettiremiyorlar. Yani bunun da bir şekilde kamuya anlatılması gerekiyor yani. Ama şunu söyleyebilirim. Bu konuda yetiştirebileceğiniz, diyelim ki, ve bu konuda sağlam bir bakış açısına sahip, perspektife sahip tek bir öğretmen bile çok şey değiştirebilir. Ama o işte hani aynı zamanda neyi gerektirir? Diğerleriyle de zorlanacaktır, diğer öğretmenlerle. Ama bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benzer bir şey sağlık için de geçerli. Bir sağlık kurumunda çalışıyorsanız eğer yine benzer bir durum. Çünkü sizin yaşadığınız bir tecrübe, olumsuz bir tecrübe, Suriyeli ile yaşadığınız olumsuz bir tecrübede yaydığınız anda o hemen temel algı haline dönüşebilir. Bu riskin farklı alanlarda çalışan kişilere bir şekilde ne yapılması gerekiyor? Anlatılması gerekiyor. Yapmış olduğunuz anketlerden şunu gördüm ben. Savaş devam etse dahi insanlar Suriyelilerin gitmesine dair çok güçlü bir isteğe sahipler. Bu anlamda bunun sebebi acaba iki toplum olarak biz şu an Suriye'de ne oluyor bilmediğimiz için mi? Yani toplumların birbiriyle empati kurmaları için neler yapılabilir? Nasıl çalışmalar yapılabilir? Kesinlikle. Hakikaten bu çok önemli bir faktör. Belki de en temel faktörlerden bir tanesi. Bizim insanımızın büyük çoğunluğu Suriye'de klasik bir savaşın sürdüğünü düşünüyor. Yani iki tane cephe var. Biri işte Suriyeliler cephesi, bir de işte ne bileyim söyleyin düşman cephesi. Anlatabildim mi? Senin düşmanını ne yapman lazım? Ülkeden kovman lazım. Öyleyse nerede olman gerekiyor? Suriye'de olman gerekiyor. Dolayısıyla sokakta gördükleri tek bir genç erkek bile, bir de bizim kültürel kodlarımız da bunun üzerine kurulu olduğu için, milliyetçi bir şehirdir aynı zamanda Kayseri. Onları da ne yapıyor ister istemez? Bir reaksiyon oluşturuyor, yani bir sorun oluşturuyor. Ama şunun farkında değil büyük çoğunluk. Yani oradaki genç bir erkek ya da kadın, hiç fark etmez. Suriye'de kendi devletinin, kendi ülkesini için savaşmasını aracılık edecek hiçbir örgütlenmeden bahsetmiyoruz. Oraya gittiği anda o çocuk, orada kaldığı anda ne olacak? Ya PKK'nın, PYD'nin eline düşecek, ya işte ne bileyim söyleyin, ki bu Amerika demektir, İşte başka grupların eline düşecek, anlatabildim mi? Dolayısıyla oradaki karışıklığın ve oradaki savaşın, iç savaşın daha da hızlı büyümesine sebep olacak. Yani bunun bir iç savaş olduğu ve bunun uluslararası aktörlerin dahil olduğu. Dolayısıyla şu an için Suriye'ye gidecek ya da Suriye'den göç etmeyen her bir kişinin potansiyel olarak PKK'ya, işte ne bileyim oradaki farklı terör gruplarına vesaire asker olabilme riskinin çok yüksek olduğu gerçeğinin bir şekilde topluma anlatılması gerekiyor. Çünkü bizim için bu çok önemli bir şey. Yani hani ve genel söylem şu, işte ülkelerini niye kurtarmıyorlar? Yani soykırımdan kaçtılar dediğimde olsun diyor, ülkelerini kurtarsınlar. Ama bu o kadar basit bir şey değil. Örgütlenmediğiniz sürece bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığını ve orada çok bambaşka dinamiklerin döndüğünü bir şekilde Birçok anlatabilmek gerekiyor. aslında erkek rejim askeri olmamak için ve kendi insanını öldürmemek için buraya geliyorlar. Yani o savaştan kaçmak
terimi aslında bir yandan da Tamamen yanlış yanlış bir aslında. şey. O İşte, yüzden özellikle evet. soykırımdan bahsediyorum. Bir aile var, bizim gittiğimiz bir ailelerden biri, sohbet ediyoruz. Dedi ki benim abim dedi Esed tarafından tutuldu, şu an zorunlu Esed askeri dedi. Yani ben şimdi abime mi savaş açayım dedi. Gerçekten bu. Yani Evet. bu sebepten ötürü Türkiye'ye kaçma kararı almış. Evet. Bu halde bir savaş dediğimiz şey bu oluyor aslında. Biz bunu ne yapamadık? Anlatamadık. Bir de şöyle bir şey var. Türkmenlerin işi çok daha zor. Neden? Çünkü dili biliyorlar. Ve söylenen her şeyi anladıkları için kendi arasında konuşulanları, fısıldananları vesaire onlar çok daha fazla yaralanıyor. Ben şu özellikle en dikkatimi çeken ve böyle çok hakikaten bazı şeylerde beni açan bir veri oldu bu. Raporda göçmenlere karşı en fazla negatif düşünceye sahip olanlar, onlarla en az etkileşime geçen insanlar olduğu görülüyor ve şu da çok dikkat çekici. En alt tabakada, yani daha çok Suriyelilerle iletişime geçen ve çatışma yaratan insanlar en alt tabakada olduğu halde onlar daha az negatif düşünceye sahipken en az çatışmaya sahip ve en az onlarla iletişim kuran insanların onlara en fazla negatif düşüncelere sahip olması çok ilginç geldi bana. Yani bu tamamen aslında onlara karşı olan tavrın ön yargılardan kaynaklandığının bir göstergesi. Kesinlikle öyle. Yani çok gerçekten en ilginç verilerimizden bir tanesiydi. Her gün Suriyeli ile karşılaşıp ve çatışma potansiyeli olan kişilerin ya da hani bir şekilde ağız dalaşına vesaire giren kişilerin Suriyelilere yönelik algısının hiç karşılaşmamış olandan daha pozitif olduğunu gördük biz. Yani Kayseri'de önemli bir kesim zaten hiç Suriyeli ile karşılaşmayabiliyor. Yani Talas'ta falan öyle kolay kolay Suriyeli ile karşılaşamazsınız. Yoğunlaştıkları mahalleler vardır, bir de organize vardır. Bu şunu ifade ediyor aslında. Bir, önyargılar oluşmuş. İki, toplumsal algı siz onunla karşılaşmasanız bile bunu belirliyor. Bir araya gelme ihtimali ortaya çıktığı anda, bir araya geldiğinizde birbirinizden haz etmeseniz bile aslında bu negatif algıyı düşürme potansiyeline sahip bir durum. O yüzden bir araya gelme önemli bir şeydir. Tanıma önemli bir şeydir. Yani bu gerçekten önemli bir durum. Ama işte o yüzden söylüyorum, hani genel algı yerele de sirayet ediyor. Yerelde gördüğü şey direkt ötekileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Evet, Kayserili kapalı bir toplumdur, görece homojen bir toplumdur. Evet, ötekini çok fazla belki içeriye almaz ama onunla bir arada yaşayabilir. Onunla çok rahat bir arada yaşayabilir, hiçbir sıkıntı yaşamaz ve kendi kimliğini koruyarak yaşaması konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ama genel algı, üretilen genel ana noktalar o kadar bam teline dokunacak şekilde ki, bir, ülkesini korumuyor, ülkesinden kaçtı. En önemli şeylerden bir tanesi bu mesela. Ondan sonra ne yapıyor? İşte sokakta nargile içiyor. Yani sorsanız mesela aklınızda hani bir Suriyeli tarif eder misiniz deseniz söyleyeceği şeylerden bir tanesi bu olur insanlarımızın. Yani bu önemli bir şey. Ama bizim Kayseri'de gözlemlediğimiz şey, orada yaşayan Suriyelilerin çok az bir kısmının dışında kendi kurdukları yerler vesaire dışında mümkün olduğunca korunaklı bir hayatı devam ettirmek yönünde olduğunu mesela biz görüyoruz. Ama tabii şu oluyor, ergenler var, genç çocuklar var. Bu değişiyor mu? Tabii ister istemez değişiyor. O da dışarıda olmak istiyor. Ama şöyle bir bakışı, onun hakkı yok, benim hakkım var gibi bir bakış açısı doğduğunda, ki bu tamamen modern bir bakış ve karşıdakini insan olma bağlamında kendinden aşağı bir gruba ne yapıyorsun? Dahil ediyorsun. Bunu yaptığında da ötekileştirme çok daha yoğunlaşıyor ve hani ötekileştirme sadece ötekileştirilerini etkileyen bir durum değildir. Aynı zamanda bu bir kısır döngüdür. Siz ötekileştirdikçe bakış açınız, negatif bakış açınız daha da derinleşir. Böyle bir sıkıntı var. İşte bunu aşabilmek için ciddi çaba sarf etmek gerekiyor. Bu konuda özellikle kanaat önderlerine, medyaya, sanatçılara, sizin gibi gençlere gerçekten çok ihtiyaç var. Yani bizim yapabileceğimiz ne? Yani ben kendi kapasitemi biliyorum çünkü. Bilimsel bir çalışma yapabiliriz, veriyi sunabiliriz ama uygulanacak olan politikaları, yapılacak olan yaratıcı aktiviteleri vesaire üretecek olanlar toplumun çok farklı kesimleri. Ama tabii bunların da mutlaka sahadan elde edilen verilerle desteklenmesi gerekiyor. O da ayrı. Problem alanlarının sağlam bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ben tekil olarak raporla alakalı şeyler sordum ama siz genel olarak şöyle raporun sonuçlarını, etkilerini bir özetleyecek olursanız ne dersiniz bu nitel ve nicel raporla alakalı?
Yani şöyle ifade edebilirim ben genel olarak. Kayseri'de o dönem açısından söylüyorum. Bu dönem yani aradan yıllar geçti. Bugün nasıl bir karşılaştırma yapma imkanımız var mı? Yok. Benim dikkatimi çeken en temel hususlardan bir tanesi az önce sizin verdiğiniz örnekte. Karşılaşanların negatif algısının karşılaşmayanlara göre çok daha düşük olması. Burada vurgulamam gereken şey şu, pozitif algı çok zayıftı. Bunu da ifade edeyim. Bir diğer mesele şu, Kayseri'de yaşayan Suriyelilerin %83'ünün hanesinde en az bir kişi gelir getirici bir işte çalışıyordu. Bu nokta çok önemlidir ve bu anlamda da Kayseri ekonomisine ciddi katkıları da vardır. Hani bunu ben rastgele söylemiyorum. Organize'de yaptığım bazı görüşmelerden de etkilenerek bunu söylüyorum. Hatta şöyle söylüyorlar. Çok daha hızlı işe adapte olabildiklerini görüyoruz çünkü başka şansları yok. Hani ben mesela ilk gittiğimde sahaya indiğimde şunu düşünmüştüm. Büyük olasılıkla uyum sağlayamıyordur, verimliliği düşüktür, zorlanıyordur vesaire diye bir zihnimdeki düşünceyle gittiğimde aslında bunun tam tersi olduğunu, işe uyum sağlamada vesaire hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ettiler. Bir diğer dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şu, üreme meselesi. Suriyelilere yönelik olumsuz algının en temel problem alanlarından bir tanesi bu. Suriyelilerin çok fazla çocuğu var ve hani utanarak ve tırnak içinde söylüyorum bunu. Fareler gibi çoğalıyorlar lafını çok fazla duyduk mesela. Şu gerçeğin anlatılması gerekiyor. İnsanların yaşamları, gelecekleri ne kadar büyük tehdit altındaysa, sosyoekonomik seviyeleri ne kadar düşükse çocuk sayısı o derece artar. İnsanların gelecekten beklentileri ne kadar yüksekse, umutları ne kadar yüksekse, sosyoekonomik seviyeleri ne kadar yüksekse çocuk sayısı o derece azalır. Sosyoekonomik seviyeniz düştükçe, geleceğe ilişkin beklentileriniz arttıkça ve özellikle de savaş gibi bir krizden ve bu krizi deneyimlemeye devam ediyorsanız bu insanların çok sayıda çocuk yapması kadar doğal bir şey yoktur. Bu belki de olması gerekendir. Yoksa o toplum yok olur. Çünkü ölme riskleri de çok fazla. O yüzden bu meselenin çok iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu insanların gelecekten beklentilerinin arttıkça, ülkelerine dönme ümidi arttıkça, o ülkelerine döndükleri zaman yapacaklarını hayal edebildikleri andan itibaren çok daha farklı bir bakış açısıyla hareket edebileceklerini düşünüyorum ki bizim gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi şuydu. Hakikaten önemli bir kısmı, %80'in üzerinden bir kısmı imkan olsa, savaş dursa tekrar Suriye'ye dönerim diyordu. Dönerim diyenlerin önemli bir kısmı dönmeyebilir çünkü orada bir hayat kurmuştur vesaire vesaire ama dönmeye hazır bir şeyden bahsediyoruz ve onların durumu bizim Almanya'daki işçilerimiz gibi değil. Yani bu farklı bir şey. Biz genelde o şekilde karşılaştırıyoruz ve şöyle ifade ediliyor işte Almanlar şöyle yapmış. İşte Avrupa böyle yapıyor. Benim mesela o çalışmayı yaparken önerilerimden bir tanesi de buydu ve en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de buydu. Batı Avrupa'nın göçmen politikası bizim uygulayabileceğimiz bir göçmen politikası değildir. Çünkü onların göçmen politikaları asimile etme üzerine kuruludur. Ve bu tarz bir bakış açısı bizim uygulayabileceğimiz bir bakış açısı değildir. Bu ülke yıllardır, özellikle son yüzyıl içerisine baktığımızda ya bir sürü göç almış mı? Almış. Çok yoğun göçler de almış mı? Almış. Ama geçmiş tecrübelerimize yönelik o hafızayı, bilgi hafızasını yeni kuşaklara, yeni bilim adamlarına ulaştırabilmiş miyiz? Hayır, ulaştıramamışız. Üretilen çözüm yollarını analiz edebilmiş miyiz? Edememişiz. Bu yönde de çalışılması gerekiyor. Dolayısıyla çözümün, evet dışarıdaki örnekler tabii ki incelenecektir, bakılacaktır vesaire ama çözümün içeriden bir mekanizmayla üretilmesi gerekiyor. Ve biz hani bugün baktığımızda zaten Batı'nın hiçbir açıdan örnek alınamayacak bir medeniyet diyemiyorum ben onlara artık yani. Ama şunu da söyleyeyim, özellikle sosyal medya meselesi çok önemli. Benim gözlemim mesela öğrencilerim açısından vesaire baktığımda gözlemlediğim şey şu oldu. Bir kısa film yayınlandı ve bu çok hızlı bir şekilde çok fazla kişi tarafından seyredildi. Ve gelecek için verdiği projeksiyon asla olmayacak ve korkunç bir projeksiyondu. Olma ihtimali var şu an için. Yani hani Suriyeliler üzerinde söylemiyorum. Suriyeliler gitse bile olur. Çünkü hakikaten çocuk yapmıyoruz. Gelecekte bu riskle karşı karşıyayız. O ayrı. Bu kısa filmin içerdiği nefret söylemi çok güçlüydü. Gerçekten çok güçlüydü. Yani benim dedemin zeytinyağına ilişkin söylediği bir şey vardır. 40 kat mermeri deler diye.
Sızar çünkü. O derece ciddi bir şey yarattı ve daha sonraki şeyleri de üretti. Yani yalanların, algının üretilmesine de bir zemin oluşturdu. O yüzden denetimin de çok sıkı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle nefret söylemine ilişkin. Evet. Bu açıdan yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nefret söyleme dediğiniz şey bir toplumu yok etme potansiyeline sahiptir. Yok eder yani. Potansiyel de demeyeyim, yok eder. Bunu şu şekilde ortadan kaldıramayız. Yani hani kurumlar yapsın, devlet kurumları yapsın, STK'lar yapsın, bu iş biter gibi bir şey yok. Ya böyle bir şey yok. Bireysel olarak her birimizin meslek hayatı, arkadaş grubu, girdiğimiz hangi grup olursa olsun bir şeyler söyleyebilmemiz gerekiyor. Söyledikçe bu yayılacak. Çünkü diğeri söyledikçe çok yayıldı ve yerleşti artık. Raporla alakalı son bir soru sorup bu raporla alakalı sorularımı bitireceğim. Bu rapor sonrasında sivil toplum anlamında ve devlet anlamında bu bir etkiye sebep oldu mu ya? Bir değişime, bir iyileştirmeye, bir katkı sağladı mı? Yani gözlemlediğiniz. Şunu söyleyebilirim, işte mesela işte kitabı okudum deyip hani bakış açım değişti vesaire, özellikle duyduğum oldu. Çeşitli engeller çıktı mı? Çıktı. Örneğin işte Kayseri'de Kızılay Toplum Merkezi ile bir çalışma yapalım dedik. Çalışmanın özü şuydu: yani Suriyeliler nasıl etiketlendiriliyor kamu kurumu çalışanları tarafından? Suriyelilere bakış açıları nedir? Bunu tespit edelim. Bunu tespit ettikten sonra bu bakış açıları nedir? Nasıl stereotipleştiriliyor? Yani hani temel ön yargılı temel nitelikler değil. İşte Suriyeli çok ürer. Suriyeli sokakta gezer. Suriyeli nargile içer. Suriyeli tembeldir. Suriyeli pistir vesaire gibi böyle hani algılar var ya, ön yargılar var ya. Temel ön yargılar neler? Nasıl bakıyorlar? Potansiyel iyi yönlerini nasıl görüyor kamu çalışanları Suriyelilere yönelik olarak nedir? Bunları tespit edelim. Bunları tespit ettikten sonra potansiyel imkan alanlarını araştıralım. Nedir? Hangi şeyler potansiyel bir imkan sunuyor bize? Potansiyel sorun alanlarımız ne? Bunları tespit edelim. Buna yönelik bir eğitim programı hazırlayalım. Ve bir pilot grubu bu eğitim programında geçirip sonrasında bazı şeylerin nasıl değiştiğini tespit edelim şeklinde bir düşüncemiz var. Bütün çalışma pandemiye yöneldiği için ve zaten dışarı çıkma imkanımız olmadığı için o orada mesela kaldı. Yani şöyle ifade edeyim, göçü yönetebilme bağlamında ne yaptığımızda düşündüğümüzde pandeminin etkisi de çok önemli bir faktör. Yani biz birkaç yıl boyunca oraya da odaklanmak zorunda kaldık. Dolayısıyla dış faktörler de bu yönetimi zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu söyleyebilirim, insan kaynağı çok önemlidir. Eğer zaten göç dediğiniz şey işte bütün problemleri tamamen ne yapamazsınız, çözemezsiniz. Yönetebilirsiniz onu. Yönetirken de insani bir bakış açısıyla yönetebilmeniz gerekiyor. O insani bakış açısını yönetebilmeyi gerçekleştirebilmeniz için de gerçekten göç olgusunu, göçmenin ne demek olduğunu anlatabildim mi? Ve bu süreçteki temel sorun alanlarının ne olduğunu, ötekileştirme kavramını bir kere her şeyden önce. Bir ötekileştirme kavramını böyle içselleştirebilse birisi, onun gerisi zaten gelir. O konuda biz yetiştiremedik insanlarımızı. Yani bu çarşı içinde böyle, sokak içinde böyle, işte kamu kuruluşları içinde böyle, özel kuruluşlar içinde böyle, STK'lar içinde çok fazla değişen bir şey yok. Kayseri ile ilgili şöyle bir şey var. Mesela Kayseri'nin STK'ları gerçekten çok güçlüdür ve Suriyeliler konusunda çok sağlam bir yardım ağları var. Ve çok samimi çalışıyorlar. O yüzden belki de Kayseri'ye mesela baktığınızda işte temel ihtiyaçların giderilmesi, iş imkanlarının oluşturulması vesaire bağlamında göçmenlerin sorunlarına çok ciddi çözüm üretebilen STK'lar var. Ama algı meselesinin değiştirilmesine yönelik zayıf kalıyoruz. Biraz daha bu son yaşanan olaylara gelmek istiyorum Kayseri'de. Bu olay özelinde bu ırkçılığın altına yatan toplumsal sebepleri nelerdir, kökleri nelerdir? Yani bu denli saldırgan davranışların altından ne gibi sebepler yatıyor? Yani şöyle söyleyeyim. Birincisi şu: Suriyelilere yönelik oluşturulan algı sürecinin çok derin olması ve insanlarda şu duygunun uyanmış olması. Benim hakkım olanı onlara veriyorlar. Bu duygu var. Bu beraberinde bu konuda haksızlar mı?
değiller. Yani biz diyorlar ya bu algının oluşması, bu düşünceye sahip olmaları konusunda nedir? Bu insanlara haksız diyemem. Çünkü aynı kaynakları paylaşmak zorundasınız ve o kaynak dağılımında çeşitli neler var? Sıkıntılar var. Bunların bir düzene sokulması lazım. Bu özellikle sosyal medya, işte belli provokatif kişiler ki var bunlar. Suçla ilgili bir şeydir ama şeylere baktığınızda var. Bununla beslendiğinde yıllar içerisinde şu oluştu. Yani benim hayatımı, çocuğumun geleceğini, mahallemin geleceğini, ülkemin geleceğini, bakın ülkemin geleceğini tehdit eden bir unsurdan bahsediyoruz. Böyle gözlemliyorlar meseleyi. O tehditle ilgili zemin oluştuktan sonra zaten tek bir kıvılcım yeter. Gerisi gelir. Yani o zeminin oluşması yeterlidir. Biz buna şey diyoruz mesela, işte mob deriz genelde sosyolojide. Linç hareketleri vesaire de böyledir. Yani birine karşı kültürel olarak ciddi bir tepki zihninizde ne yaptıysa oluşturduysa genel olarak, ya da şey de olabilir mesela, futbol takımına aşırı bir bağlılığınız varsa mesela. Anlatabildim mi? Bir anda bir kişinin yapabileceği bir hareket ciddi bir şiddet sarmalına sebep olabilir. Ve bu potansiyel yıllardır var. Ama şunu söyleyebilirim, genel olarak ülkemizde ve özel olarak Kayseri'de oluşturulan ortam açısından baktığımızda beklenilenden daha düşük. Hani evet, olay korkunç mu? Gerçekten korkunç. Ama ben mesela bu çalışmayı yaptığım sürede çok daha kısa sürede çok daha büyük olayların çıkma potansiyelinden ciddi şekilde endişelenmiştim. Onu söyleyebilirim. O şeyler ne gibi potansiyellerdi mesela? O gözlemlediğiniz şey neydi? Yani şöyle söyleyeyim. Bir, ön yargılar giderek derinleşiyor mu? Derinleşiyor. Bir tarafta ötekileştirilen Suriye var mı? Suriyeli var mı? Var. O ötekileştirilen Suriyelinin içinde bir öfke birikiyor mu? Birikiyor. Ötekileştirdikçe, kaynakları azaldıkça, yepyeni bir kültürle bir arada yaşama imkanlarının oluşturulmadığı bir alanda yaşadıkça ülkemizdeki insanların da öfkesi giderek büyüyor. Ve buna bir de üstüne işte ekonomik sorunlar vesaire eklendiğinde bu öfke daha da büyüyor. Potansiyel daha da büyüyor. Bu potansiyel zemin ne yaptıktan sonra, oluştuktan sonra, yani şey var, yani her yeri petrolü bulamışsınız zaten. Bir kıvılcım bunun için nedir? Yeterlidir. Ama şimdi Kayseri özelinde baktığımızda, Türkiye'nin genelinde baktığımızda Anadolu'nun feraseti farklı bir şeydir. O kıvılcımın yanmasına izin vermez genel olarak baktığımızda. Ama şunu görüyoruz biz mesela, yani hani o açıklananlar açısından söyleyeyim, işte şiddet olaylarına bulaşanların, tutuklananların vesaire önceden suç kayıtları var mı? Var. Ama şunu söyleyebilirim kesinlikle. Eğer böyle bir ortam olmasaydı o insanlar harekete geçemez. Benim mesela öptüğüm şeylerden bir tanesi de oydu. Bu kadar ötekileştirildikçe Suriyelilerdeki tepkisellik artabilir korkusuyla Nuda yaşamıştım ben o çalışmayı yaptığımız dönemde. Yaşamıştık yani arkadaşlarımızla birlikte. Ama Suriyelilerin bu tarz bir düşünceyi üretmediklerini gördük, inşa etmediklerini gördük ki bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Gerçekten çok önemli bir şey. Ve şimdi yani şöyle söyleyeyim, hakikaten vefakar insanlar aynı zamanda. Evet. Vefakar bir kültürden bahsediyoruz yani. Evet. Vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi de şuydu, onu söylemeyi unuttum. Biz mesela Türkiye'ye gelen Suriyelilerin kültürleri, gündelik hayat pratikleri, alışkanlıkları, sosyal dünyası hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu konuda hiç veri üretilmedi. Bu konu çok fazla çalışılmadı. Çalışılmış olsa bile yaygınlık kazanmadı. Bu alanın da çalışılmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim yani burada. Çok teşekkür ederiz röportaj için. Aslında bir şeyleri bilmiyoruz ve işte Suriyelilere dair, savaşa dair, olan olaylara dair ve bu anlamda bir şeyleri gösterdikçe galiba yavaş yavaş böyle bir kişi, belki iki kişi bunları değiştirebiliriz diye umuyoruz. Hayatta hiçbir zaman siyah ve beyaz yok. Yani bu saldırıları yapanları bir kenara bırakıyorum ama bu söylemleri üreten insanların kötü niyetli ve kötü insanlar olduğunu, içten kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten o saldırıları bir kenara bırakarak söylüyorum. Söylem gücü üreten insanlar, hani benim komşum, tanıdığım akrabam, yani kendi ailemizin içinde var bu insanlar. Hani tanıyorsun onu. Yani bir insana zarar verecek, birine kötülük yapacak biri değil. Ama böyle söylemler üretilebiliyor. Ve bunu ancak konuşarak, anlatarak çözebiliriz gibi geliyor bana. Bu anlamda inşallah faydalı olacaktır diye düşünüyorum.